Herkese selamlar, ben İrem Yarım. Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Bu videomuzda Mimarlık ve Tasarım Topluluğu olarak Mimarlık Fakültesi 1. sınıf ilk döneminde gördüğümüz bazı temel derslerden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar, ben Sinem Tekin Arslan. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Stüdyo 1, Basic Design ya da temel tasarım olarak adlandırılan ders hakkında bilgi vereceğim. Stüdyo dersi mimarlık bölümünün her döneminde bulunan ve dersten kalınması halinde okulun uzamasına sebep olan gerçekten önemli bir ders. Yani bu dersin zor olduğunu kabul ederek bölüme başlarsanız aldığınız düşük notlar sizi o kadar üzmeyecektir. Stüdyo dersinin zor gelmesinin sebebi olarak şimdiye kadar bu tarz bir eğitim almamamızdan kaynaklandığı söylenir. Aslında dersin ortaokulda gördüğümüz teknoloji ve tasarım dersiyle ufak bir benzerliği var. Teknoloji ve tasarım dersinde yaptığımız eskizler, kokusundan bunaldığımız yapıştırıcılar ve hocalara ve arkadaşlarımıza proje fikrimizi açıkladığımız sunumlar Stüdyo 1 dersinde de bulunuyor. Dersten genel olarak bahsedecek olursam, Stüdyo 1 dersi soyut bir kavramı somutlaştırmayı öğrenmenin başlangıcı diyebiliriz. Aynı zamanda ders birçok alanda da iç içe. Örneğin sizden bir müzedeki bir sanat eserinin ya da bir müziğin ritimlerinin ya da gerçekte hiç var olmayan bir ütopik şehrin yeniden yorumlanması beklenebilir. İşte burada yaratıcılık konuşuyor. Ayrıca derste lisedeki gibi hoca öğretir, öğrenci öğrenir mantığının tamamen dışına çıkılması ve öğrencinin araştırarak kendi kendine öğrenmesi dersin ilk zorlanan aşaması diyebiliriz. Örneğin pafta nedir, eskiz nedir, kolaj nedir gibi birçok sorunun cevabının öğrencinin araştırarak kendi kendine öğrenmesi beklenir. Yani lise devri kapandı, artık gerçekten üniversitedesiniz ve bunu hissedebiliyorsunuz. İlk derslerde genelde kağıt, karton, gazete, makas, yapıştırıcı gibi malzemelerle çalışıyor ve tasarıma ilk adımınızı atıyorsunuz. Daha sonra bunlara çubuklar, teller, strafor gibi daha farklı malzemeler eklenerek devam ediyorsunuz. Tabii bazı ödevlerde malzemeler tamamen size bağlı oluyor ve çok özgün malzemeler de kullanılabiliyor. Bu malzemeler sizin tasarımınızın bir parçası oluyor. Dolayısıyla malzemenin seçiminin de mantıklı bir açıklaması olması gerekiyor. Derste kullanılan malzemelerden bahsedecek olursam kalemler, eskiz kağıdı ya da defteri, maket bıçağı, plastik ve metal cetveller, kesme matı, yapıştırıcı çeşitleri, sıvı yapıştırıcı, hızlı yapıştırıcı ve silikon tabancası. Bunların yanında karton, maket kartonu, boya, araç ve gereçleri ve diğer malzemeler sayılabilir. Derste kritikler, jüriler ve teslimler oluyor. Kritik dediğimiz yapılan çalışmanın teslim edilmesinden önce hocalar tarafından değerlendirilmesi, geliştirilebilecek ya da değiştirilmesi gereken noktaların üzerinden geçilmesi diyebiliriz. Jüriye çıkmak ise öğrencinin teslim ettiği çalışmasının hocaların ve öğrencilerin karşısında anlatması şeklinde tanımlanabilir. Ama her zaman jürilerde anlatamayabiliyorsunuz. Dolayısıyla yaptığınız çalışmanın hazırladığınız paftada anlaşılır olması gerekiyor. Teslimlerin öncesi çok yoğun geçmekte. Ödevlerin üst üste geldiği zamanlarda temiz bir çalışma teslim etmek için sabahladığınız günler oluyor. Temiz olmayan ve son anda yapılmış çalışmalar kendini çok belli ediyor. Dolayısıyla stüdyo dersi daha fazla özen göstermeniz gereken bir ders olacak. Ama bu sabahlamaların sonucu güzel olunca, verdiğiniz emeklerin karşılığını alınca uykusuz geçen tüm bu saatlerin bir önemi olmuyor ve başardığınızı görmek tüm bu acıları unutturuyor. Ve bir süre sonra alışıyorsunuz bu duruma. Tabii eğer ailenizle ya da arkadaşlarınızla kalıyorsanız onlar da alışıyorlar. Umarım stüdyo dersini zorluğundan zevk alarak tüm acılarına rağmen umarım benim gibi seversiniz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Merhabalar. Bugün 1. sınıf 1. dönem derslerini anlattığımız videoda tekrar beraberiz. Ben teknik çizim dersini anlatacağım. Ders işleyişlerini ve malzemelerimizi tanıtacağım. Ödevlerimizi göstereceğim. Çizimin ilk dersi tanışmayla geçti. Hocamızı tanıdık ve hocamız gerçekten çok disiplinli ve düzeni seven bir insan. Ve bu derse gerçekten önem vermemiz gerektiğini, çok titiz çalışmamız gerektiğini öğrenmiştik. Daha sonra bize malzeme listesi verildi. Malzemelerimizi aldık ve onları tanımaya başladık. İlk olarak tabii ki teknik çizimin olmazsa olmazı T cetveli. Bu benim asıl T cetvelim değil, yedek T cetvelim. Hocamız bizden oynar başlı ve 75 santim istemişti. Bu 65 santim. Daha sonra kalemleri göstereceğim.
da bence böyle rulo bir kalemlik almalısınız. Çünkü çok fazla kaleminiz olacak ve kaybolma olasılığı çok yüksek. Stüdyoda olsun, diğer sınıflarda olsun çok büyük bir kargaşayla çalıştığınız için kalemleriniz kaybolabilir. Tabii ki kalemlerimizle devam ediyoruz. Bu Portmin kalem. Bütün çizimlerimizi bununla yapıyoruz. Gerçekten çok özel bir kalem. Bu kalem dışında hiçbir kalem masamızda dahi olamıyor. Bu da disiplinin bir parçası. Hocamız gelmeden 15 dakika önce derste olmak zorundayız. Masalarımızı ıslak mendilimizle silmek zorundayız. Bütün cetvellerimizi silip, yerleştirip o şekilde hocamızı beklemek zorundayız. Bu şekilde işleyen bir disiplin var. Benim en sevdiğim noktası buydu. Çünkü disiplinli bir insanım. Yani her şeyin güzel olmasını isteyen bir insanım. O yüzden en sevdiğim ders teknik çizim. Ben anlatmayı tercih ettim. Bu kalemle başladık ve ilk olarak bu kaleme alışmamız gerekiyordu tabii ki. Çünkü normal üçlü kalemlerden çok farklı. İlk olarak bize bu şekilde kaleme alışmamız için bir kağıt verildi. Ben de onu bu şekilde çizdim. Daha doğrusu çizemedim. Cetvelle bile yamuk çizen bir insanım. O yüzden benim için alışması biraz zor oldu. Daha sonra yazıya alışmaya başladık. Bu şekilde 5 milim aralıklı yazılarla başladık. Ve yazımızı her düzeltmediğimizde bu aralıklar küçüldü. 2 milime kadar yazdığımızı hatırlıyorum. Çünkü yazınızın dik ve bütün aralıkları eşit olmak zorunda. Bu yüzden hocamız buna çok fazla önem vermişti. Yazı yazarak ve çizgi çalışmaları yaparak elimizi bu kaleme alıştırdık. Derslerimiz şöyle işliyordu. İstediğimiz zaman sınıfa girip çıkabiliyoruz. Bize verilen bir teslim saati var. O saatte teslimimizi yapalım. Ama ne yaparsak yapalım. Gerisi de önemli değil. Hem hızlanmamız için hem de daha rahat çalışabilmemiz için de aslında. Ya zaten yetiştirmek için çok fazla mola veremiyorsunuz. Ama zamanla molalarınız artıyor. Elimizi alıştırdıktan sonra epür çizim diye bir konuya başladık. Bu epür çizimde gördüğünüz gibi 3 boyutlu cisimler var. Bu 3 boyutlu cisimleri önümüzdeymiş gibi hayal ederek sağdan görünüşü, soldan görünüşü, önden ve üstten görünüşü olarak çizdik. İlk dersimizde karton bardakla başladık. Onu da göstereyim. Bildiğiniz üniversitelerin olmazsa olmaz karton bardağını önümüze alarak onu çizdik. Daha sonra Rapido isimli kalemle çizimlere başladık. Onu da hemen gösteriyorum. 2 milim, 3 milim ve 5 milim ucu olmak üzere 3 tane kalem var içinde bu setin. Çini mürekkebiyle yazıyorsunuz. En zorlandığım, yani alışmakta en zorlandığım ama en sevdiğim ekipman diyebilirim. Öğrendiğiniz zaman böyle akıp gidiyor, sizi mutlu ediyor. Ve Rapido kalemle yaptığım ilk alıştırmamı gösteriyorum. Büyük bir facia. Çünkü mürekkep çok fazla akıyor. Onu zapt etmesi biraz zor. Cetvelle çizdiğiniz için cetvele bulaşıyor ve onu silmezseniz eğer kuru mendille o kağıda tamamen yayılıyor. Rapido kaleme alışma süresi başlamış oldu bu alıştırmamıza. Daha sonra tefriş isminde şeyler çizmeye başladık. Tefriş de işte mesela bir projeyi çizerken koltuk çiziyoruz planda. Onlara tefriş deniyor. Koltuk, sandalye. Bunlar da tefrişler. Yatak, masa, dolap. Onların üstten görünüşü. Planda çizdiğimiz şekli. Bunu da Rapido'yla çizdik. Yani Rapido'yla ilk çizdiğim şeyle arasında dağlar kadar fark var. Gerçekten en sevdiğim çizimim bu. 80 almışım zaten. Daha sonra bizim için zor kısım başladı. İzometri diye bir konuya geçtik. İzometride de epür çizimin tam tersi. Bize görünüşleri verdiler. Şu şekilde. Biz bunları 3 boyutlu olarak çiziyoruz. Bu şekilde.
görünüşü verilen bir cismin 3 boyutlu hali. Bu da bize 3 boyutlu düşünmeyi öğretti. Burada teknik çizim tam anlamıyla başladı. Hocamıza sorduğumuz sorulara tabii ki detaylı bir şekilde cevap vermiyordu. Çünkü bizim araştırarak öğrenmemizi istiyordu. Ama konuları anlatırken de en başında en ince ayrıntısına kadar anlatıyordu her şeyi. Tabii dinlemek önemli. İzometriden sonra kesit konusuna geçtik. Kesit de 3 boyutlu cismi enine ya da boyuna kesiyoruz ve onu hayal ediyoruz. Yine hayal etme üzerine, 3 boyutlu düşünme üzerine bir konu. Bu şekilde. Bu bir cismin üstten görünüşü. Yani 3 boyutlu cismi boyuna kesiyoruz. Daha sonra kestiğimiz kısma bakıyoruz. Ne görüyorsak onu çiziyoruz. Bu da böyle bir konu. Kesit aslında en zor konulardan birisi teknik çizimde. Ama eğer zevk alarak yapıyorsanız zorlanmıyorsunuz. Yani ben çok fazla zorlanmadım. Bu zor süreci Müslüm Gürses dinleyerek atlattım. Bunlar bizim projelere alışma sürecimizdi. Daha sonra vizelerimiz vardı. Vizelerimiz şu şekilde yapılıyor. 2 tane sınav oluyoruz. Bu sınavların ortalaması bizim vize puanımız oluyor. Vizede epür çizimi yapmıştık. Yani görünüşleri çizmiştik. İkinci vize sınavında da izometri ve görünüş yapmıştık. Daha sonra final projemiz. Final projemizde de bize yığma bir yapı verildi. Yine fotokopi şeklinde verildi. Bu sadece kesiti. Bu yığma yapının planlarını, kesitlerini ve görünüşlerini çizdik. Onu da göstereyim. Bu benim final proje dosyam. Final projelerimizi A3 şöhler kağıdına çiziyoruz. Bu da final projemiz. Bu vaziyet planı. Bunlar yığma yapının planları. Bu çatısı. Bu merdiveni kesen kesit. Bu merdiveni gören kesit. Önden görünüşler ve yandan görünüşler. Final projemiz de buydu. Ve final projelerimizi rapido kalemle yapıyoruz. Evet, 1. sınıf 1. dönem teknik çizim dersiniz bu şekilde geçti. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Teşekkürler. Sizlere Mimarlık Fakültesi 1. sınıf ilk dönem derslerinden biri olan serbest el çizimi dersi hakkında yardımcı olacağım. Dersimizin temel amacı öğrencinin serbest el çizim tekniklerini öğrenip hızlı ve etkin bir şekilde kurallarına uygun doğru bir şekilde olmasını, el ve göz koordinasyonunu geliştirmesini sağlamak. Dersin temel amacı bu. Bu ders mimarlıkta şöyle önemli aslında. Çünkü ilk başladığımızda zaten sudan çıkmış balığa döndüğümüz için o böyle stüdyo dersi, teknik çizim dersleri böyle hepsi birden geldiği için aslında bu dersin şöyle bir tarafı var. Bunların hepsine temel oluşturuyor. Çünkü eskiz dediğimiz bir olay var mimarlıkta ve bence de değil, hatta genel bir düşünce bu. Bir projeye başlarken, yani bir şey yaparken eskizleriniz ilk yaptığınız böyle o şeyin ilk denemeleri, ilk fikirleri olduğu için bu açıdan çok önemli. Bu derste, serbest el çizim dersi de sizi eskiz yapmaya ve bunu en hızlı ve doğru şekilde kurallarına uygun işte gölge tonlamalarına, işte taramaları doğru bir şekilde yapıp nereden ışık geliyor, ışık ve gölge kavramlarını daha iyi anlayıp onları daha iyi uygulayabilmenize yardımcı olarak aslında işte o perspektifi ayarlamanıza falan yardımcı olarak en doğru şekilde bu eskizi oluşturmanıza yardımcı oluyor ve bu derste işte bu bilgileri öğreniyorsunuz. Onu nasıl renklendireceğiniz, işte sulu boya mı kullanacaksınız, nasıl işte daha iyi bir sunum tekniğiyle sunacağınızı dahi bu derste öğrenebiliyorsunuz. İşte bir defter isteniyor, gerekli bazı kalemler var. Kalem inceliklerinde işte 1B, 2B, 3B, HB gibi almanız gerekiyor. Bir taraftan da bu çizim araç gereçlerini, bu aldığınız malzemeleri tanıma, aslında böyle çok 1. sınıfın gerçekten ilk döneminde olması gereken temel derslerden biri. Yani ilk başladığınızda çünkü gerçekten böyle size böyle tek tek anlatılmıyor bir şeyler. 1. sınıfta olduğunuz gibi anlatılmıyor. Sizin öğrenmeniz bekleniyor. O yüzden de bence bu ders bir şeyleri anlamak için serbest kaldığınız, özgür kaldığınız ve gerçekten
daha iyi çözebileceğiniz bir ders. O açıdan bir de böyle stüdyo gibi böyle ya da işte teknik çizim gibi daha ağır şartları yok. Daha serbest, daha size kalmış, daha özgür bir şekilde bunun kararını verebildiğiniz. İşte oturup kendi kendinize çalışıyorsunuz zaten işte hocanız gerekli işte tekniklerden kısaca bahsediyor dersin başında. İşte yapmanız gereken şey anlatılıyor ve artık geri kalanında özgür kalıyorsunuz. Hatta yani ben okuduğum zamanlar bu dersi görürken hocamız işte klasik müzik falan açıyordu. Biz daha böyle kendimizi iyi hissediyorduk ve daha işimize odaklı bir şekilde yapıyorduk. Çok keyifli oluyordu. Bu açıdan işte o özgürlüğü, ve hani böyle herhangi bir ölçü yok, bir kural yok, neyi nasıl yapacağınızla ilgili bir kısıtlama yok aslında. İşte bu sırada çizim araçlarını tanıyorsunuz. İşte onları doğru kullanmayı öğreniyorsunuz. Tabii ki böyle tek tek size anlatılmıyor bunlar. Deneme yanılmayla öğreniyorsunuz. İşte temel ışık, gölge, ton, boyut, oran, orantı gibi temel kavramları öğreniyorsunuz. Onlara aşina oluyorsunuz. Ve işte dediğim gibi mimarlık için çok önemli görsel anlatım becerilerinizi geliştirme şansı elde ediyorsunuz. Yani geliştirmek için ilk adımı atmış oluyorsunuz aslında bu derste. Size ders süresince bir konu veriliyor ya da işte ne yapmanız gerektiği kısa bir şekilde dersin başında anlatılıyor. Ve o süreç boyunca işte ders ne kadarsa mesela işte 40 dakikalık bir dersse eğer 45 dakikalık bir dersse işte 20 dakikasında 10-15 dakikasında size bir konu veriliyor ve onu nasıl yapmanız gerektiği işte detayları bir şekilde mesela perspektif bir noktadan perspektif alıyorsunuz. Onu nasıl yapmanız gerektiği kısaca anlatılıyor ve siz o sırada serbest kalıyorsunuz ve o şeklin ya da o yerin mesela koridora çıkıyorduk toplu bir şekilde bütün öğrenciler ve o koridordan herkes işte farklı noktalara oturuyor ve o koridordan bakıp gördüğümüz yeri karşı tarafımızı işte o perspektif, ışık, gölge, ton kurallarına uyarak onu çizmemiz bekleniyordu. İşte belli kısa bir süre veriliyor 15-20 dakikalık bir sürede. Bunlar hep o görsel anlatım becerilerinizi geliştiriyor aslında. O yüzden iyi anlamak, o sırada doğru anlamak çok önemli. Bir de yani böyle hani şöyle bir endişe de olmasın. Hani böyle hani gerçekten çok iyi çizim becerileri olan insanlar bu derste başarılı oluyor diye bir şey yok. Çünkü dersin öyle bir kuralı yok. Yani mesela çok iyi çizen bu dersi çok başarılı bir şekilde geçer gibi bir kuralı yok. Zaten eskizde güzel çizme diye bir önemi yok. Çünkü tabii ki gelişiyor. Zaten çizdikçe o yetenekleriniz, işte becerileriniz gelişiyor. Bu böyle çok yetenek isteyen doğuştan olan ya da olması gereken bir durum değil. Şöyle diyebilirim ki zaten o sırada herkes bir şeyler öğreniyor. Farklı teknikler öğreniyorsunuz ve doğru uygulamak önceden gereken bir bilginizle olması gereken bir durum değil. O yüzden hani böyle çizim yeteneklerim yok konusunda endişe etmeyin. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Bayram. Bugün sizlere mimari geometri hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Mimari geometri ilk dönem aldığımız derslerden bir tanesidir. Ve bu dersi aldığımız andan itibaren bize gösterecektir ki geometri mimarlık için gerçekten çok önemlidir. Bu ikisinin ayrılmaz bir ikili olduğunu söylemek de mümkündür. Hatta biraz daha abartacak olursak, geometri mimarlığın yapı taşlarından bir tanesidir. Bu sebepten dolayı da bütün mimarlar geometriyi gerçekten iyi bilmek zorundadır. Bu derste ne öğreneceğimize gelecek olursak, tek boyutlu, iki boyutlu ve üç boyutlu cisimler hakkında pek çok şey öğreneceğiz. Ancak bu dersin sadece geometri olarak nitelendirilmesi bana göre yanlıştır. Çünkü bu derste öğreneceğimiz her şeyi aynı zamanda mimari eserler üzerinde görmemiz de mümkündür. Bu öğreneceğimiz şeyleri uygulamak için ise Rhinoceros isimli bir program kullandık. Bu derste kullandığımız Rhinoceros isimli program bize geometrik açıdan pek çok şeyi yapmamızda kolaylık sağlamaktadır. Bu programla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız kanalımızdaki önceki videolardan bir tanesi olan Mimarlık için 5 Bilgisayar Programı isimli videomuzu izleyebilirsiniz. Bu derste Rhinoceros isimli programı kullanmamızdan dolayı vize ve final ödevlerimiz gibi önemli ödevlerimiz de dahil pek çok ödevi bu program üzerinden yapmış bulunmaktayız. Ben de şimdi size bu program üzerinden yaptığımız birkaç ödevi göstermek istiyorum. Mesela gördüğünüz gibi bu cisim aslında küp üzerinde oturtulmuş bir yarım küre. Aslında burada gördüğümüz şey camilerdeki kubbenin binanın duvarları üzerinde oturtulmasında kullanılan pendentif yöntemiyle ilgili bir görsel. Burada ise bazılarını önceden de aşina olduğumuz ancak bazılarını ilk defa göreceğimiz 3 boyutlu cisimler yer almakta. Bu cisimlerin hepsini Rhino isimli program üzerinden kendimiz yapıyoruz.
Bazı temel bilgileri aldıktan sonra ise bu tarz kompleks yapıları yapma gibi ödevlerimiz de oluyor. Final olarak da parametrik tasarım ödevleriyle bu dersin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Parametrik tasarımları ise bu program içerisindeki birkaç uzantı sayesinde yapabiliyoruz. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz ve ilginiz için teşekkür ederiz. Sonraki videolardan haberdar olmak için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Çünkü biz burada size yardım etmek için videolar çekmeye devam edeceğiz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.